Hoş geldiniz. Bugün antik dünyanın o en büyük, en akıl almaz gizemlerinden birini, tarihle efsanenin tam olarak nerede çarpıştığını inceleyeceğiz. Rüzgarlı çöl kumlarının altına gömülüş, binlerce yıllık devasa bir sırrın izini süreceğiz birlikte. Sadece kanlı bir askeri yenilginin değil, kıtaları aşan destansı bir hayatta kalma hikayesinin ve tabii modern bilimin bu iddialara nasıl yaklaştığının peşine düşüyoruz. Hazırsanız geçmişin o karanlık sayfalarını aralamaya başlayalım. Şimdi oldukça kışkırtıcı bir soruyla başlayalım. Yıkımı uğramış, haritadan tamamen silinmiş bir Roma ordusunun soyundan gelenler bugün gerçekten de Çin'in ücra bir köyünde yaşıyor olabilir mi? Yani kulağa fantastik bir Hollywood filmi gibi geliyor biliyorum ama inanın bana bu soru onlarca yıldır en saygın tarihçilerin, arkeologların ve genetik uzmanlarının zihnini meşgul etmeye devam ediyor. Bu incelememizde olayı adım adım çözeceğiz. Önce Romalılar Çin'de mi sorusuna bakacağız, ardından Karhe'deki felaketi, kayıp lejyon teorisini ve o meşhur balık pulu düzeni kanıtlarını masaya yatıracağız. Son olarak da bilimin bu efsaneye verdiği cevabı ve günümüzdeki turizm etkisini konuşup toparlayacağız. Birinci bölümümüz Romalılar Çin'de mi? Gansu'daki antik gizem. Soruşturmamıza günümüz Çin'inde kuzeybatıdaki o kurak, rüzgarlı ve gerçekten de izole Gansu eyaletinde başlıyoruz. Burası antik İpek yolunun kalbinin attığı yerlerden biri aslında. Ve bu uçsuz bucaksız bölgedeki Likyan köyünün sakinleri tarihi bir anomali gibi duruyor. Düşünsenize, Asya'nın kalbindesiniz ama etrafınızdaki yerel halk o bölgedeki Han Çinlisi çoğunluktan tamamen farklı görünüyor. Yeşil veya mavi gözlü, açık tenli, belirgin kemikli yüz hatlarına sahip insanlar. Haliyle bu sıra dışı fiziksel özellikler Asya'nın ortasında Avrupa'ya ait bir genetik mirasın yattığına dair çok güçlü söylentilerin doğmasına sebep oldu. Antik Roma ile Likyan köyü arasındaki o muazzam mesafeyi bir düşünün. Arada aşılması gereken binlerce kilometrelik acımasız çöller, aşılmaz devasa dağlar var. Herhangi bir doğrudan bağlantı resmen imkansız gibi duruyor. Peki o zaman kaybolmuş bir Roma birliği bu devasa Asya steplerini aşıp oraya nasıl gelmiş olabilir? İkinci bölüm. Milattan önce 53 yılındaki Karhae felaketi. Bu imkansız mesafenin nasıl aşıldığını anlamak için zamanı biraz geriye. Roma'nın o en büyük askeri felaketlerinden birine sarmamız şart. Marcus Licinius Crassus komutasındaki o devasa ve gururlu Roma ordusu bugün Türkiye sınırları içinde yer alan Harran Ovası'nda Part atlı okçuları tarafından pusuya düşürüldü. Açık çölde kelimenin tam anlamıyla biçildiler. O yakıcı güneşin altında tam 20.000 Romalı asker can verdi. Bu Roma'nın o güne dek gördüğü en ağır darbelerden biriydi. Fakat felaket sahadaki ölümlerle bitmedi. Hayatta kalan 10.000 Romalı asker vardı ve Partlar onları idam etmek yerine esir aldılar. Sonra ne mi yaptılar? Bir daha ana vatanlarına asla dönemesinler diye bu adamları imparatorluğun ta öbür ucuna, doğudaki uzak sınırlara sürdüler. Sınır muhafızı yapılan bu askerler işte o an itibariyle Roma'nın resmi kayıtlarından tamamen silindi ve adeta bir hayalet orduya dönüştüler. Üçüncü bölümümüz kayıp lejyon teorisi. Şimdi tarihi yaklaşık 2000 yıl ileri saralım. 1941 yılına geldiğimizde Oxford Üniversitesi'nden saygın tarihçi Homer Dobbs, bu kayıp sınır muhafızlarını Çin'deki yeşil gözlü köylülere bağlayan o meşhur teoriyi ortaya atıyor. Dobbs'un kurguladığı zaman çizelgesine göre esir düşen bu Romalılar zamanla paralı asker oluyor, sürekli doğuya doğru göç ediyor ve en nihayetinde M.Ö. 36 yılında Jiji Muharebesi'nde Han Çinlisi ordusuyla karşı karşıya geliyorlar. Dobbs'ın dikkatini çeken çok kritik bir detay var. Savaşı kazanan Çinliler yakaladıkları bu gizemli paralı askerleri alıp bir kasabaya yerleştiriyor ve oraya Likyan adını veriyorlar. İşin ilginç yanını biliyor musunuz? Likyan kelimesi kulağa lejyon gibi gelmekle kalmıyor, eski Çin kayıtlarında doğrudan Greko-Roma dünyasını tanımlamak için kullanılan özel bir isimdi bu. Sadece bu dil bilimsel detay bile insanın tüylerini diken diken etmeye yetiyor doğrusu. Dördüncü bölüm balık pulu ve kanıtlar. Peki, Dobbs'un teorisini bu kadar inandırıcı kılan fiziksel ipuçları neydi derseniz, Jiji Muharebesi'ne ait antik Çin metinlerinde düşmanların kalkanlarını birbirine sıkıca kenetleyip bir balık pulu düzeni oluşturduğu anlatılıyor. Dobbs, bunun kesinlikle o efsanevi Roma kaplumbağa formasyonu yani testudo olduğuna inanıyordu. Çünkü o dönemde o coğrafyada böylesine kusursuz bir kalkan duvarı savunmasını yapabilmek neredeyse sadece Roma lejyonlarına özgü bir beceriydi. Bir de mimari anomaliler var tabii. Araştırmacılar Likyan köyünde gezinirken bazı tuhaflıklar fark ediyorlar. Balık sırtı tuğla zemin desenleri gibi.
Bu döşeme stili geleneksel Asya mimarisine hiç uymuyor. Aksine binlerce kilometre ötedeki antik Roma'da son derece popüler olan klasik bir mühendislik tekniği bu. İnsan haliyle düşünüyor, acaba o kayıp Romalılar kendi yollarını Çin'e bizzat kendileri mi döşemişti? 5. Bölüm. Bilim, efsaneyi çürütüyor. Soruşturmamızı o eski tuğlalardan ve antik metinlerden çıkarıp modern laboratuvarların soğuk ve steril ortamına taşıdığımızda bu romantik efsane biraz duvara tosluyor. 2007 yılında köylüler üzerinde yürütülen titiz ve kapsamlı genetik testleri o büyük teoriyle karşılaştırdığımızda mikroskopların altından çıkan sonuçlar gerçeği tüm çıplaklığıyla yüzümüze vuruyor. Şöyle ki, DNA analizleri köylülerin ezici bir çoğunlukla Han Çinlisi olduğunu kesin olarak kanıtladı. Yani o beklenen Batılı veya Roma kökenli DNA maalesef ortada yoktu. Peki ya o yeşil gözler ve açık ten? İşin aslı bu özellikler efsanevi bir lejyonun değil, antik İpek yolu boyunca yüzyıllar süren ticaretin, kültürel etkileşimin ve evliliklerin son derece doğal bir sonucu. Üstelik bunca kazıya rağmen bölgede tek bir Roma sikkesi veya kılıcı bile bulunamadı. Toprak Roma'ya dair hiçbir şey saklamıyordu. Dahası modern tarihçiler o gizemli balık pulu askeri taktiği içinde çok daha mantıklı bir tez öne sürüyor. Kayıtlara geçen o kalkan formasyonunun Romalılara değil, büyük ihtimalle Büyük İskender'in parçalanmış imparatorluğundan geriye kalan Yunan Hoplit paralı askerlerine ait olduğu düşünülüyor. Coğrafi olarak bakarsak Yunan askerleri zaten bölgeye çok daha yakındı. Yani evet, ortada batılı bir askeri etki olabilir ama bunun adresi Roma değil, Yunanistan gibi duruyor. 6. ve son bölümümüz turizm ve yaşayan tarih. Genetik bilim efsaneyi kesin bir dille yalanlamış olsa da bu hikaye çöl kumlarına karışmayı inatla reddediyor. Neden derseniz Liçyan köyü bu miti kültürel ve en çok da ekonomik olarak tamamen bağrına basmış durumda. Köylüler genetik raporları pek de umursamıyor açıkçası. Turizmi canlandırmak için devasa Roma pavyonları, antik sütunlar, Romalı asker heykelleri inşa ettiler, kendi festivallerini yapıyorlar. Geçmişin gerçeği ne olursa olsun bugünün inancı onlar için çok daha kazançlı. Ama tabii bilim dünyası aynı fikirde değil. Ünlü antropolog Maurizio Bettini'nin de çok net ifade ettiği gibi elimizde topraktan çıkacak otantik bir Roma parası veya kılıcı gibi somut fiziksel kanıtlar olmadan bu büyüleyici kayıp lejyon hikayesi tarihi bir gerçeklikten ziyade sadece çok güzel kurgulanmış bir peri masalı olarak kalmaya mahkum. Arkeoloji sessiz kaldığı sürece bu hikaye bir fantaziden öteye geçemez. Ki bu da bizi bu incelememizin sonundaki o can alıcı düşünceye götürüyor. Belki de asıl çözmemiz gereken gizem Romalıların Çin'e ulaşıp ulaşmadığı değil, asıl mesele coğrafi ve kültürel olarak birbirinden tamamen farklı iki dünyayı, Doğu ile Batı'yı birbirine bağlamaya duyduğumuz o derin insani arzunun neden bugün bile bu kadar güçlü oldu. İnsan zihni, bilimin soğuk gerçeklerine rağmen tarihin boşluklarını destansı hikayelerle doldurmaya her zaman bayılacak. Bu incelememizde bize eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Bir sonraki gizemde görüşmek üzere, merakla kalın.